Vallahi merhabalar efendim, merhabalar Pelinçini. Ben Pelinçin'in YouTube kanalındasınız. Çok uzun zamandır yayın yapmıyormuşuz. Ben heyecandan bir saçmaladım o geri sayım sırasında. Ha. Vallahi çok heyecanlandım. Çok acayip. Hoş geldiniz Onur Bey, nasılsınız? Hoş bulduk Pelin'ciğim. Çok iyiyim. Ben de çok özlemişim Çok vallahi zaman yayın oldu. yapmayı. İşte görüldüğü gibi böyle e, Yaklaş. tedavi devam ediyor. Biraz Dikişler yaklaş alındı kamera. tabii. Gel Evet, gel gel. dikişler alındı ama izler böyle var tabii. Dudağım daha iyi. Dudak daha iyi yani. Burada da hafif bir iz var ama burnumda daha tabii iz kremi kullanıyoruz şu Vallahi anda. sevgili Antibiyotik şeylerim falan hep bitti. Bütün doktorlar baktı. Genel cerrah başka bir ameliyata gerek kalmadığını söyledi. İyiyim çok şükür. arada donuyorsun. Sevgilim telefonda ne diyorum ha? Telefon Bir internetin saniye. okey. Ben Geç. bu arada şeyi değiştireyim. Belki de İnterneti internet değiştir. aşağıya mı bağlıyız? Hemen şuradan halledeyim onu sen konuşurken. Ben de yorumları okuyayım efendim bu arada. Herkese de sevgiler. Yoktur Sevgiler buradalar. sunuyorum. Seninkiler Saygılarımı. burada. Herkesi çok özledim. Duaları için teşekkür ediyorum. Azerbaycan'dan selamlar. Biz de selam yolluyoruz. Yasemin Hanım hemen okuyorum. Geçmiş olsun, iyileşecek inşallah. Evet, tabii ki iyileşecek. Burada sizi gördüm. Afracılar, sevgili Afra Saraçoğlu sevenler buradasınız. Biliyorum, evet, Ece Erken bir haber yapmış. Ben izlemedim ama vakıfım. Neydi adamın adı? Poyraz Yosma. İş adamıymış Poyraz Bey. Hemen sordum Onur'a bu kim diye. Ben de hiç kimseyi tanımıyorum. Bunların hepsini konuşacağız. Onur dondu. Benle baş başasınız. Şimdi bunların hepsini konuşacağız, merak etmeyin. Ben de çünkü merak ediyorum hakikaten. Ama bu iş adamı meselesini özellikle sordum. Bu kenarda dursun. Sonra Erol Köse ve mirası Evet. haberi de düşmüştür. Onu da konuşacağız. Merak etmeyin efendim. Bu arada bizim izleyiciler de kendi aralarında birbirlerine merhaba diyorlar. Birbirinizi tanıyorsunuz herhalde. Banu Hanım'la Sıla Hanım birbirine merhaba diyorlar. Çok hoşuma gidiyor böyle burada konuşurken Ne sizinle. güzel. Şimdi şahane gözüküyorsun bir kere, bir. Çok geçmiş olsun, iki. Yani gerçekten ucuz yırttın derler ya, Allah korusun, çok daha kötü olabilirdi sevgilim. Ama iyi gözüküyorsun yani, hani böyle bir kendini, hani yakışıklılığından hiçbir şey değişmemiş. Onu buradan ben bakıyorum, ben söylerim. Bence öyle, insanlar da aynı fikirdedir. Hiçbir şey olmamış. Ufacık bir iz inşallah Çok kalacak. teşekkür O da ederim. hoş olabilir bence. Evet, ne yapalım artık yaşadık. O da bunun Evet. hatırası olacak. Artık 49 doğum günümdü geçtiğimiz günlerde. 49'u doldurdum. 50'den gün alıyorum. 50. doğum günüm yaklaşıyor. Kırışıklar da çıkacak yakında. Onlar da hayatın izi. Bu da yaşadığımız bir şeyin Biz Leo'mun bir hatırası olarak kalacak. Leo ile gezerken yaşadığımız bir hatıra mı diyeyim artık, evet. öyle deyip kendimi birazcık böyle şey yapıyorum ama çok zordu tabii ki. Acısı iki katlı. O gelişen enfeksiyon acıyı daha da fazlalaştırıyormuş kat kat. Evet. Tabii e, yani ben de oyu kurtarabildiğime şükrediyorum. Tabii Şimdi yaşamasaydık, bunlar yasakları konuşacağız ah, şimdi zaten ama evet, şimdi Leo şöyle da bir şey. geldi. Evet, bugün Leo da var. Önce onu da Leo da konuşalım. geldi bakın. Leo, bir Hoş şey geldin. aşkım ya. Biz neydi? Sen bir Leo, şey konuşuyordu. hadi Konuştuk. hadi bir buradan bir selam gönder. Selamla. Bayıldım. Herkese selam. Tamam. Aferin. Bakın sevgili seyirciler, şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi Leo, tabii ki bu yaşanan tatsız olaydan sonra Leo'nun videolarını siz gördünüz ve hani Leo'nun konuşan bir köpek olduğunu fark ettiniz, ama ben bunu zaten biliyordum. Biz Onur'la telefonda konuşurken bazen Onur arar, Leo konuşur böyle. Muazzam bir border collie mi Leo? Border Evet. collie. İyi red border collie. Şimdi sen iste Pelin'ciğim, bir müzik dersi de ona. Ne diyeyim, şey mi diyordum? Müzik dersi. Makam ver mi diyordum? Ne diyordum? Leo bekle bakayım. Hadi müzik dersi. Şimdi var ya, şimdi öyle değil, bekle.
Tiz ulu. Şimdi bir değişik geldi ona. Leo Border Bekliyor. Collie arkadaşlar ve Border Collie ile ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Border Collie çok akıllı. Hatta en akıllı köpek. Hani bunu Pati ver şimdi bakayım bana. Bak ona hangisinde bul. Hangisinde? Bunda. Hangisinde? Buldu. Evet. buldu Böyle tabii. oyunlar oynar. Border Çok Collie yazın. değişik oyunları var. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Beni linç edebilirsiniz. Onu yani Border Collie 8-9 yaşında bir çocuk kadar zekaya gelişebiliyor. Böyle Evet. bulmaca falan çözüyor. Arama motoruna yazarsanız hani Border Collie önemli bir cins. Bu meşhur Bütün yasaklanan reklamda da hatırlarsınız 2 gündür ben o da öyle. oradaki de Border Collie. O konuyu konuşacağız. Yani o Kısa konuya ben bacaklı bizimki. geleceğim. İngiliz. Çok zeki. Kapıları Çok her zeki. şeyi kendi açıyor. Otomatik panjurlarımıza kadar her şeyi kendi açıyor. Çok Şöyle bir ilginç şeyleri var. Çok şöyle bir büyük şey yani söyleyeyim. Türkçeyi biliyor. Türkçeyi Ya 8-9 yaşında çocuk kadar aklı var. Benim tanıdığım, ben konuşuyorum. Benim tanıdığım birçok insandan daha akıllı. Yani yetişmiş ve gelişmiş insandan, kusura bakmayın, daha akıllı oluyorlar. Şöyle hatırlayabilirsiniz Border Collie'leri. Bu yeteneksizsinizi kazanan Max vardı. Evet, Ali'nin köpeği. evet. O da bir Border Collie'ydi. Yani inanılmaz akıllı oluyorlar. 500 bin lira kazanmıştı. Ay evet, Ali de çok şekerdir. Ben çok severim Ali'yi. Şimdi Sıla da söylüyor. Evet, o konuyu muhakkak konuşacağız Sıla. Hatta arkadaşlar bugün bu yayında en önemli konu o olacak. Tabii ki Afra Saraçoğlu'nun haberini merak etmeyin. Bizde. Ama ben bu köpek, bu yasaklanan reklam meselesi ve bu durumu konuşmak özellikle Onur'la istedim. Çünkü Onur bir saldırıya uğradı biliyorsunuz. Yaşadığı olayı bir konuşacağız. Ve bunun tam olarak nasıl yaşandığını, yani karşıda çünkü bir yasaklı ırk var falan, yani burada Onur'un ağzından bir meseleyi dinleyelim ki sokak köpekleri Onur Akay'a saldırdı demesin hiç kimse, çünkü o hayvan bir sokak köpeği değil. O yüzden Tabii. bunu önemsiyorum. Bunu bir konuşacağız. Ben şöyle başlayayım. Sen benim konuğummuşsun gibi. Sevgili Onur Akay, geçmişler olsun. Köpeğiniz Leo'yla çok tatsız bir şey yaşadınız ve günlerdir ülke gündemindesiniz. Entübe edildiniz. İşte yüzünüzde çok ciddi bir yaralanma var. Ben birebir sormak istiyorum. Ne yaşandı o gün? Başınıza ne zaman ne geldi ve sonrası bize bir baştan sona anlatır mısınız diye gireyim. Buyursunlar. Tabii. Öncelikle dualar için o özel, güzel dilekleri olan dinleyicilerimiz, izleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Hepsi bana güç verdi. Hepsini tek tek okuyorum. Hala okumaya devam ediyorum. O kadar mesajlar göndermişler ki Pelin'cim. Teşekkürlerimi buradan herkese sunuyorum. Biz Akçay'da yaşadık. Akçay'daki evimizde. Akşamüstü hava da çok güzeldi. Nisan'ın 14'ü o gün. Hadi Leo'yu gezdireyim. Biz hemen, burası teras, evin terası burası. Evet. Terasta olan bir mutfak. İşte buradan görünüyor o bölge zaten. Hemen çaya sıfırız biz. Çayın karşısında da siteler var ama bir bölgede site yok. Orada çimlik bir alan, ceviz ağaçları ve erik ağaçları var. Oraya site yapılmamış, öyle boş bir bölge ama çok güzel. Ben orada Leo'yu serbest bırakabiliyorum, koşuyor, oynuyor falan. Oraya gidelim dedik. İşte ağaçlardan aslında ben böyle hep önümü, arkamı kontrol ederim. Bazen sokak köpekleri de koşabiliyor. Bazı çok nadir agresifleri çıkıyor. Çok nadir ama arada koşuyorlar. Ben kucağıma alıyorum veya hayır diyorum. Duruyor sokak köpekleri. Evet, uzaktan böyle yine bir köpek koştuğunu görünce Leo'yu kucağıma aldım hemen. Ben önce sokak köpeğidir diye düşündüm. Nereden aklıma gelsin? En korktuğum şey de pitbull'un bize saldırmasıydı. Haberlerde görürüm falan, karşılaşmayız diye hep dua ederdim. Yaklaşınca bir baktım Pelin, pitbull. Tamam. Böyle sinirlenince köpekler hırlar, dişini gösterir ya, başlayınca onu ben birden Leo'yu, arka taraf, bu tarafta bir yol daha var. Çay tarafı değil de böyle diğer tarafta, oraya doğru Leo'yu top gibi fırlattım. Ama nasıl? O da 7 kilo. Ağır da, yani o kadar hafif de değil, hani 2 kiloluk köpeklerden de değil, ama nasıl fırlatmışsam. Fırlattıktan sonra sana direkt yüzüne saldırdı mı? Ne oldu? Fırlattın Leo'yu. O Leo'ya geliyordu. Ben sonra fırlattıktan sonra tamam. hemen üstüme atladı. Yüzüme doğru. İşte dişi ağzıyla böyle yüzüme, artık o anda. Ben tabii
onu ittirmişim bayağı bir hızla ve çok yüksek bir sesle bağırmışım. Artık Neyse. nasıl bağırdıysam buralardan bile duymuşlar. O anda da orada bir kadın Leo'yu alıyor, fark ediyor bunu yolda bulunanlar. Hemen bir sitenin içine girmişler Leo'yla. Allah'tan ikinci kez üstüme atlamadı. Tutsa bırakmazmış. Hani bacağıma falan Evet. hiç başka bir yerime. Saldırmadan devam etti. Ha, Ya Leo'nun peşinden gitti, gitmek şöyle bir istedi şey ya da söyleyeyim bak. Bir pitbull'un çenesi tam olarak kilitlenirse birkaç ton ağırlığında, yani gücünde baskı yapabiliyor. Yani koparmadan bırakmaz o çene. O yüzden bırakmış olması büyük bir şans. Çok tek kötü. sesle bağırdığımdan dolayı olabilirmiş. Korkmuş Çok olabilir. yüksek bir sesle. Köpekler ondan biraz Evet, irkilirmiş. Ama Leo'nun peşinden de gitmek istemiş olabilir. Ben fırlatınca artık hangisi ise ikinci kez saldırmadı ama tabii ben kanlar içinde kaldım. Yani o bile yetti. Dudağım 3 dikiş, burnuma 9 dikiş. Zaten önünden bir parça koptu. Böyle oraya doğru tutturduk. Biliyorum. Böyle de şey Biliyorum. taktılar, tampon. Bir Ambulans dokuz çağırdı komşular. görüyorum. Şimdi Sıla diyor ki bağırmadan yüksek sesten etkileniyorlar. Sıla'cığım çok doğru. Bilgilendirici bir yayın olsun istediğim için de böyle giriyorum. Köpeklerin kulakları, hani böyle tane tane anlatmak zorunda kalmak ne acı insanlara, ama köpeklerin kulakları ile insanların kulakları aynı frekansı Tabii. duymuyor. O yüzden Onur bana öyle bağırsa benim kulaklarım o kadar acımayabilir, ama hayvanların Tabii. kulakları daha hassas olduğu için o ses muhtemelen onu çok rahatsız etmiştir. Yani hassasiyetleri var. Hatta böyle düdükler satılıyor köpekler gitsin diye. Evet. Biliyorsun, dayanamıyorlar. Bu bilgiyi de geçiyorum. Evet öyleymiş. Şimdi sevgilim. Ve de ondan sonra zaten Sonrasında ne oldu? hastaneye. Mesela sana şunu soracağım. Yani ben ilk günden beri sen bu olayı yaşadın, tamam mı? Beni insanlar aradılar, sordular. Ben seninle iletişim halindeyim. Ben sana ilk ne sordum? Geçmiş olsundan sonra Pitbull'un sahibi nerede dedim. Çünkü şunu çok iyi biliyorum ki biz Pitbull tamam yasaklı ırk, Pitbull barınağa koyalım falan. Hayvanın akıbetini zaten çok merak ediyorum. Sana saldıran hayvanın akıbetini de, ama şunu kabul etmek durumundayız. O bir köpek, o bir yasaklı. Bunun sorumlusu olan iki ayaklı canlı nerede? Hemen buldular mı köpeğin sahibini? Kimmiş? Nerede? Ne oldu? Onun başına ne geldi? Bana onu anlat. Hayır, şimdi ben önce ambulansla da hemen hareket etmedik. Hani ben Leo arabamı çarpacak, nereye gitti, Tabii. bir şey olur mu? Gerçi çok akıllı, hemen gelir diye düşündüm ben. Ama Allah'tan bana böyle bir el hareketi yapsalar kucağımdayken kızar Leo. Saldırmak istemedi Allah'tan. Anladı yani. O gitti Anladım. yani. Fırlattıktan sonra da koştu o tarafa. Bana doğru koşmadı Yok. Allah'tan. Ama ben o anda tabii çok kötüyüm. Ambulans geldikten sonra Leo'yu da öğrendik. Ondan sonra işte hastaneye gittik. İlk önce bir saat falan, 1,5 saat işte o dikişler, tedavi, iğneler falan, aşılar, kuduz aşısı, tetanos falan oldum. Neyse geldik tabii başı boştu. Yani zaten bir kimse yoktu orada. Tasma yoktu, ağızlık yok, hiçbir şey yok. Kendi başına gezen bir köpek birden çıkıyor. O bölgede de hemen bizim bu terastan görünüyoruz. Ben şu anda görüyorum bile orayı. İşte şey yok, kamera kaydı ama yoldan sonra var. Hani tamam. Leo'yu attıktan sonra herhalde onu takip etmişler. Türkiye gündemine de gelince konu, gittiği yeri takip ediyorlar. Nerede nasıl olduysa daha sonradan sahibi bulundu. Yani kime ait olduğu bulundu. Fakat ne bir ağızlık takmış, ne aşısı yapılmış, ne çip takılmış. Serbest bırakılamaz zaten. Dışarıya çıkmadan ağızlık takılması şart. Kendisi de ifadesinde şey demiş, bahçemden kaçırdım gibi bir şey söylemiş. Yani sorumluluk almayayım, bahçemden kaçırdım diyeyim, ülke gündemine otursun. İnsanlar sırf sizin sorumsuzluğunuzdan, şu an içeride, hapiste mi şu an, nerede? Bir de aynı zamanda da daha önceden de işte suçları varmış. Ne suçları olduğunu şimdi söylemeye gerek yok da yani o bizimle ilgili bir konu değil. Ama aranan, yani suçu olan bir kişi olduğu için de hapse gönderildi ki bu konuyla ilgili de 1 yıldan 7 yıla kadar hapsi istendi. Evet. Yani daha mahkeme görülmedi. Savcılık öyle istiyor. Bir de para cezası kestiler. 95.000 küsür.
Evet. Bir para cezası kesildi kendisine. Aynı zamanda da işte mahkemeye çıkacak. Tabii yani köpekte el konulmuş, köpeğine de rehabilitasyon merkezine gönderilmiş. Yani köpekle ilgili pek bir şey şu an demek istemiyorum. Yani az çok tahmin edebiliyoruz köpeğin akıbetini herhalde ama şimdi şurada şu var. Ben şikayetçi bile olmadan bulundum. Zaten Biliyorum. kimden şikayetçi olacağım? Yani Ortada kimse şimdi şöyle bir yok. şey var. Bu adam yani şu an işte bu sorumsuz insan sahibi olmuş ya. Şimdi ne bir çip var. Bu Evet. bir yasaklı ırk. Zaten yasaklı ırkın üretilmemesi lazım. O bambaşka bir hikaye. Çünkü bu hayvanlar kendi kendilerine çıkmıyorlar. Bunu da bir insanoğlu yapıyor ya laboratuvarda. Zaten yine sorumluluk insanın ama sahibi çipi yok, ağızlığı yok, tasması yok. Sokakta dolanıyor. Cezası olduğu için iç dış parazit aşıları bile yokmuş. İşte o parazit çiğ et Evet. yedirmiş. Yani bu Onu da hayvan etraftan söylemişler. E, şimdi Bulunduğu bölgede de saldırı yapmış birkaç kez falan. Onur bu hayvanları bu Yani kanunsuz iş yapan insanlar bu hayvanları silah olarak kullanıyorlar. Çiğ et yediriyorlar, yanlarında gezdiriyorlar. Zannediyorlar ki yanlarında öyle bir hayvan gezince o hayvan çünkü korkunç gözüküyor ya. Kendilerini o hayvanın o korkulan imajından kendilerini de hayvanla bir zannedip benden ne korkuyorlar diyorlar. Bunlar hep tabii aşağılık kompleksi kusura bakmayın. O yüzden de bu tip insanlar yüzünden genel olarak köpeklere karşı müthiş bir düşmanlık başladı. Ben o yüzden bu yayında özellikle kendim altını çiziyorum ki sapla samanı karıştırmayacaksınız. Onur'a bir pitbull saldırdı, bir yasaklı ırk saldırdı ve bir sahibi vardı iki ayaklı, sorumluluk almayan. O yüzden bununla şu an şu sokaktaki 15 yaşındaki Karabaş'ı denk tutamazsınız. Aynı yerden bakamazsınız bu tabii. meseleye. Bakamazsınız. Tabii Kusura bakmayın. iki gün çok iyiydim Pelin'cim dikişten Sonradan da sonra. Yani iyiyim derken yüzüm şiş. kötü de hani ben iyiyim derken birden enfeksiyon gelişti. Böyle simsiyah oldu. Zaten Gördüm, televizyonlara o halimi vermiş. gördüm. Dudağım böyle ödem şişti. Şiştikçe şişti. Nefes alamadım. İşte kan birikintileri, kanama derken işte enfeksiyon gelişmiş. O bir ismi var. Şeydi. Ağız yani o bütün hayvanların ağzında bu arada olan bir şey. İşte Bütün halk arasında da et yiyen virüs bakteri deniliyormuş. Öyle bir ağzından ısırıkla geçebilen, salyayla geçebilen bir şeymiş. Doktorlar da çok açıklama yaptı zaten. iç dış Birçok doktor parazit yapmış. yani iç dış parazit aşısını sahip olduğunuz hayvanın aşısını eğer yaparsanız mesela olmaz. Yani Tabii, burada da tekrar tabii tabii. hayvanı aşı yaptırmaya götüremeyeceğine göre siz insan olup hayvanınıza bu aşıyı yaptıracaksınız günün sonunda. Yani bunları böyle net söylememin sebebi çünkü hani sanki her şeyi hayvanlar yapmış gibi bir durum var. Hayır, bunların sahibi var. Onlar da iki ayaklı, sorumluluk sahibi olması gereken canlılar. Allah öyle yaratmış ya bizi. O yüzden o hani Allah'ın verdiği şuradaki güzelim organı kullanarak sahip olduğumuz hayvanlara gerçekten sahip çıkacağız. Bu insan şimdi bir para cezası aldı. Efendime söyleyeyim hapiste. Seni Allah korudu ama yani. Leo'yu da seni de Allah Tabii, korudu. Çok bak boynuna atlasa tabii hiç nefes tamam. alamadım. O yayılabilen bir enfeksiyonmuş vücuda. Kolu bacağı kesilenler olmuş. Evet. Bağışıklığı düşük olan kişiler. Ben Allah'tan bizim beslenmemiz çok farklı, çok değişiktir. Annem dengeli beslenmeye ve çok özel bu konuda böyle eğitim alır, sürekli ilgilenir. 15 yıldır ben antibiyotik kullanmıyorum. Hiç böyle Söylüyorum. çok şükür ne grip olurum ne boğazım hastalanır. Hiç antibiyotik içmediğim için yüksek dozdaki antibiyotikler bana anında etki etti. Yani 1,5 günde yendi vücut. 1,5 günde iyi oldum. Onur yani enfeksiyona gelmeden şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu adam bu sorumsuzluğu yaptığı için o hayvan böyle başıboş dolanmış ya bir pitbull yasaklı ırk. Evet. Bunlar genelde boyuna atlıyorlar. Yani mesela senin burnun yerine şah damarını ısırsaydı biz bugün bu yayını yapamıyor olurduk. Yani böyle bir tehlike atlattın ve bu Tabii tabii. bir Şuradan insanı da tutabilirdi. tutabilirdi, Şöyle tutabilirdi. Bir de bırakmayabilirdi. tutabilirdi ve bir insanın sorumsuzluğu yüzünden şu an sen aramızda olmayabilirdin. Yani Tabii. bunu çok önemsiyorum. Ama tekrar ediyorum bunun bir yasaklı ırk olduğunun altını çiziyorum. Yani o yüzden
Onur saldırıya uğradı. Onur Akay sokak köpekleri tarafından saldırıya uğradı gibi bu işi başka bir taraftan bakmaya çalışmayın. Adam karşında gördüğünüz gibi bir sokak köpeği tarafından saldırıya uğramadığının altını çiziyor. Bak, sahibinin cezalandırılması gerekiyor diyorlar. Ceza almış. Baştan söylesin Onur. Şu an Evet, evet. kendisi Şu anda zaten hapiste, cezaevinde ve aynı zamanda da para cezası aslında 95 bin küsür bir para cezası var. E, Onun yanı sıra başka suçları da varmış var. zaten. Evet. Peki, ben şimdi dedim ya, bugün seni yayına konuk gibi alıyorum. Yani partnerimsin her çarşamba ama konuk gibi alıyorum. Seni konuk olarak alsam sana şöyle bir şey sorardım Onur. Senin ben hayvansever olduğunu biliyorum. Mesela göster, şu an 2 kişisiniz. Leo da yanında. Sen Leo indi aşağıya. Leo gel kuzum. Bak sana gel ne aşkım. hediye aldım. Gel. Dur bakalım gelir mi? Gel. Gel. Gel gel. Atla. Bak geldi Leo da. Aşkım. Sen Leo Leo. hadi bir sesini aç. Müzik dersi. Müzik dersi. Müzik dersi. Hadi hadi. Hadi şarkı söyle. Hadi müzik. Aferin. O da böyle söylüyor. Ne yapalım? Ben sana Şimdi şunu piyano sormak istiyorum. yok yanımda. Piyano olsa ton basıyorum. O Biliyorum. da uyuyarak. Evet. Birçok, bu arada sana kusura bakmayın ama şarkıcıdan çok daha iyi ton tutturuyor kendisi. Onu da söyleyeyim yani. Hani albüm yok ama albümü olanlardan daha iyi ton tutturuyor. Ben söyledim, sen söylemedin. Evet. Tonlar öyle. O da hep, Instagram hesabımda da zaman zaman paylaşıyorum. Oradan bakabilirler. Bu öne yani çıkan inanın şeyler de albümün var. olsa Yaptık öyle çalışmalar. Evet. sallar. Sana şunu soracağım. Yani ben seni konuk alsaydım bir gazeteci olarak şunu çok sorardım. Böyle bir hayvan saldırısı, bir pitbull saldırısı yaşadın ama bir çok candan bir hayvansever olduğunu biliyorum. Sokak hayvanlarını beslediğini biliyorum. Leo ile ilişkini biliyorum. Leo senin oğluşun. Onu da biliyorum. Şimdi gündemde bir reklam var, yasaklandı. Yani bir geri çekildi. Evet. İnsanlar rahatsız oldu. İşte bir marka vermemize gerek yok ama hani bir süpürge reklamı en nihayetinde ve tüyleri Evet. alacak süpürge. Anneler Günü'yle ilgili bence muazzam bir reklam. Bence müthiş bir metin. Şimdi sen ne hissediyorsun Onur bu reklamın şikayet edilmesiyle ilgili? Sana ne, bir insan olarak, hayvansever ve yeni köpek saldırısına uğramış bir insan olarak bu durum sana ne hissettiriyor yani? Merak ediyorum. Yani çok çok ilginç karşıladım. Çok şaşırdım. Hayvan sevgisinin bu kadar yani nefrete dönüştürülmemesi lazım. Geldiğimiz nokta bence Pelin'cim hayvanların işte barınaklara toplanmasını aştı. Yani Evet. zihinlere girip ne bileyim bizim onları nasıl seveceğimize kadar ilerliyor. Onlara yani hissettiğimiz duygulara karar vermek istemek çok düşündürücü geliyor bana. Bilmiyorum, aile yılı diyorlar ama aile yılına bu zarar verir mi hiç? Yani bence bu reklam değil, gündüz kuşağında yayınlanan o kadın programları var ya, yani işte aile yapısına asıl zarar veren onlar, yani kimin eli kimin cebinde belli değil. Ahlaksız ilişkileri topluma sunuyorlar. Yasaklanması gerekirken onların böyle bir reklam yani yasaklanıyor. Ben köpek bile diyemiyorum. Yani onun için havharik derim Leo'ya hep. Ne bileyim yani o bile yani dilimize zorlama ile girmiş, bu zihniyetler sokmuş olabilir. Böyle derler yani köpek kızınca birine. Halbuki ben mesela onu çok dikkat ederim söylememe birine öyle bir şey. Mesela köpek. Çünkü köpek gerçekten hani karşılıksız sevgi, merhamet, bağlılık görebildiğiniz bir canlı. Tabii İnsandan bunu zihniyet, biraz zor görüyorsunuz yani. O ya yüzden birisi zihniyet sevmem. dayatması. Tabii aynen zihniyet dayatması bence bu. Yani bu işin sonu nereye gidecek bilmiyorum. Başıboş köpek sorunundan bile tehlikeli bir şey oldu. Bak insanlar birbiriyle sosyal medyada ikiye bölünüyor. Böyle ayrıştırmamak lazım. Neredeyse yani sokakta köpeğini gezdirirken bile sana karşı gelecekler. Niye evcil hayvan bakıyorsun diyebilirler. Çok kötü yere gidiyor yani. Mesela bir anne çocuğunu da sevebilir. Ne bileyim bir genç kedisini sever. Dede atıyorum bahçedeki çiçeğini sever. Çiftçi tarlasını sever. Balıkçı teknesini sever. Kimse kalkıp sen niye tarlanı seviyorsun diyebilir mi yani? Yani bir şeyi sevmek çok kişisel bir tercih. Bir de onu nasıl seveceğim? Yani ben şimdi burada yatıyor Bianca,
dişi bir kedi. Kızım diye de sevebilirim. Aşkım diye de sevebilirim. Bak Leo'ya Tabii, aşkım diyorum. Ben genelde aşkım yani şimdi tabii. bunu başka bir yere çekmeyi gerçekten anlamıyorum. Yani ve bunu eleştirirken mesela bundan hani ben hayvan sevmeyen insanlara çok saygı duyuyorum bu arada. Sevmeyebilirler. Alerji Evet. hani rahatsız da olabilir ama sevmeyebilir. Eskiden anlamazdım. Nasıl sevmez derdim. Sevmeyebilir ama bir şeyi sevmiyor olmamız ona zarar vermek ya da onu yok Tabii. bir şey getiriyor değil mi? Yani Tabii Leo da bak karşılık verdi. Leo beni anlıyor biliyorum. Yani Böyle bir e, hakkımız yok işte insanız diye. tabii tabii ya bir tek biz mi varız canlı olarak? Yani canlılar bir tek insan var mı? Hayvanlar var, bitkiler var. Nerede kaldı? Leo gel kuzum bak. Gel otur. Hav hav yok. Anlıyorum. Onu da yayına istedim Pelin'cim. Şimdi Ben başladı işte avlamaya. ben tahmin etmişim yarısında sıkılır Dışarıda ağlar ya. arkadaşı var bir tane sevgilisi. Arkadaşım. Onun sesini duyuyor. O oradan Şimdi bağırıyor bu buradan. bak bu bölümü alıp mesela bizi topa tutabilirler. Ah Leo'nun sevgilisini mi konuşuyorlardı? Evet yani Ah. Ben de bak, babasıyım onun. Ne ha? olacak? Sevgilisini de ben karar veriyorum ya ben hangi kızı seveceğine. Yani Aşkım sana bir şey söyleyeyim mi? Bak canlı yayın yani ama söylüyorum. Biliyorsun filtresizim hani tatlış bir şey. Diyecekler ki bir takım insanların çok üzgünüm ama aklından bu adama da köpek saldırdı akıllanamadı diyecekler. Bu da var. desinler. Çok üzgünüm Ama ama bir bana insan yani var. yasaklı bir ırk saldırdı. Bir Evet. sokak köpeği saldırma. Tamam sokak köpeği de evet benden sonra bir olay daha yaşandı. Sokak köpekleri de Van'da bir çocuk da ölmüş. Bu da kötü. Şimdi çok güzel barınaklar olsun, harika olsun Aha. Avrupa'daki gibi onlara çalışmaları lazım bu reklamları yasaklayana kadar. Ondan sonra bu tarz köpekler agresif olanlar orada tedavi görsün, orada yaşayabilir. Ama hepsinde böyle bir şey yok. Bizim burada bütün herkes aşağımızda meşhur bir markanın dağıtım yeri var. Bir Hı hı. meşhur bir market var sitemizin altında hemen. Hepsi bakıyor. Biz de bakıyoruz site olarak da. Leo'nun da arkadaşı. Yani o kadar tatlı, o kadar güzel. Şimdi onu da mı götürseler burada herkes üzülür. Yani nasıl söyleyeyim yani kadın çocuk sahibi olamamış olabilir ya da istemeyebilir, çocuk istemeyebilirler. O bölüm Bir bambaşka. içgüdüsünü, şefkatini bir hayvana yöneltiyor olabilir. Ona yavrum diyebilir, kucağına alır, hastalanıp hastaneye götürüyor. Çocuk gibi yani onlar da. Evet. Sen ona çıkıp desen senin duygun geçersiz, sen anne değilsin desen o kadının içindeki o tertemiz duygu ne olur çamur atmış olursun. İşte seninle telefonda da konuşmuştuk ya Evet. Pelin'cim yayından önce. Yaradandan ötürü Yaradan'ı Yaradandan seveceksin diye bir ötürü söz var evet. değil mi? Yani böyle bir durum yok mu? Hani bunu eğer bu taraftan da bakarsak ben şeyden yani çok biz merhametli, şefkatli olmak durumundayız. Yani her insan öyle ama bizim inancımızda bu çok önemli. Yani çok önemli. O yüzden ben bu merhametsiz bakışı gerçekten anlamakta zorlanıyorum. Ve de hani annelik meselesine de gelince bir tane tweet var. Onu özellikle almak hatta kağıt kalemle de için kolaylık olsun. Bu kestirteceğim çünkü. Nevzat bir tane tweet var. Şimdi Leon'un sesi çok geliyor değil mi? Tam da Geliyor. aşağıdan evet. Rahatsızlık oluyor mu? Ben onu Ne yapacağım? ben Var hemen mı bir, evde bir bir şu an dakika alabildiğin? şu anda buraya gelemez kimse. Ben yukarıdayım da isterseniz 2 dakika sen konuşurken halledeyim hemen. Tamam, Odasına götüreyim. tamam. Tamam. Ben de o tweet'i Sonra alıp girebiliyor muyum tekrar? Giriş oluyor burada mu? sen dur. Kamerayı açık bırak. Leo'yu Ha, al. tamam öyle olsun. Peki. Olur. Nevzat Tamam. Gel bakalım. Gel Anneşko'ya bakalım. Böyle bir anda kendi kendimi tek başıma görünce de çok yadırgadım yalnız. Arkadaşlar bilmiyorum bir şeyler söyleyin. Sıla orada mısın? Beni yalnız bırakmayın. Nevzat Bey o tweet'i alabilir miyim? Bana atılan ben üstünü kapamıştım. Bir hakaretti de ben bakayım. Nevşin. Şimdi arkadaşlar bunun özellikle bakalım hop. Canlı yayın olduğu için siz bir şeye de bu arada şahit oluyorsunuz. 12.33 sevgili Asiye için de time kodunu yazdım. Şimdi Nevşin Mengü
bu hayvan meselesiyle ilgili, yani reklamın yasaklanmasından öncedir diye tahmin ediyorum, bir tweet atmıştı. Ben de çok doğru buldum. Çok da doğru şeyler söylüyor. Twitter'da yazdığı şeyi, Nevşin'in, retweet ettim yani. Geri şey yaptım. Efendim böyle bir cevap geldi bize. Bakın. Bunu özellikle alıyorum. Burayı kestirip Instagram'a da koymak için. Şimdi çocuğun olsaydı anlardın meseleyi ama yok. O sebeple susmayı öğren. Bak bak. Bir kere tona bak. Dur şu büyüteceğim. Yakın gözlüğüm var, sinirden görmüyorum. Yoksa bebeği köpekler tarafından parçalanan çocukların annelerinin gözyaşlarında boğulur, ahlarında yanarsın. Bilmem anlatabildim mi? Şimdi buna benzer birkaç cevap daha geldi. Bana mesela en enteresan gelen, arkadaşlar buradan şunu söyleyeceğim. Çocuklar için hiç üzülmüyorsunuz Pelin Hanım falan yazıyorsunuz oraya buraya. Ya da mesela işte hayvanlar için bu kadar mücadele edeceğine çocuklara baksaydın. Arkadaşlar bunu yazanlar buna da bakacak. Siz bir profile baktığınızda 2 video aşağıya falan bakmıyor musunuz? Mesela bir yandakine falan. Ya benim kanalımın yarısından çoğu faili meçhul cinayetler, çocuğunu kaybetmiş annelerle yapmış olduğum yayınlarla dolu. Onur var ve onun dışında da yarım kalan diye bir format var. Ben evet çocuk sahibi değilim, anne değilim. Oradan vuruyorsunuz zaten hep siz. Ama ben bütün çocuklar için kendimi paralıyorum. Bu hani ben yapıyorum demek için değil. Nevşin Hanım da bu haberleri yapıyor. Nevşin de yapıyor. Yani bir şey söylerken biraz düşünerek mi acaba eleştirseniz? Kime söylediğinize bakarak mı yazsanız bunları buraya? Yani bunu özellikle koydum. Burayı böyle alıp koyacağım ki Instagram'a. Çünkü ayıp. Yani ben her cuma yayın yapıyorum Onur. Çocuklarla alakalı. Bana diyor ki sen birazcık da çocuklara üzül. Sesin gitti. Sesin gelmiyor aşkım. Evet, geliyor değil mi şimdi? Yani Evet. bunu yapmasak mı acaba? Şu time kodu kapatayım. Bunu yapmasak mı? Yani ben herkes, seni izleyen herkes biliyor çocuklara olan ilgini, sevgini, yaptığın yayınları yıllardır. Her konuda sen bir gazeteci olarak yayın yapıyorsun. Magazinde benimle yapıyorsun. Diğer Evet. günlere de baksınlar, görürler Şunu da senin ekleyeyim. Şunu da ekleyeyim programlarını. kapamadan. Ne olur şunu yapmayın. Yani bunu buradan herkese söylüyorum. Hayvan seviyor olmak, yani evcil hayvan seviyor olmak, sokaktaki hayvanı seviyor olmak, çocuk sevmiyor olmak anlamına gelmiyor. Yani Tabii. bir hayvan maması, mesela hayvanlara mama verdiğim zaman ya da yardım topladığımız zaman mesela şöyle şeyler yazıyorsunuz. Ama işte çocuklara da ne yap? Hani işte hasta çocuklara baktınız mı? Arkadaşlar, hayvanlara mama veriyor olmamız çocuklara bakmıyor olduğumuz, yardım etmiyor olduğumuz anlamına gelmez. Ayrıca da ben hayvanlara mama veriyorum. Sen çocuklar için ne yaptın? Yani oradan bunu böyle bıt 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 yazıp ona basarken sen ne yaptın acaba diye ne olur kendinize sorun. Bu böyle sitem ve kızgınlıkla söylediğim bir şey değil. Belki birileri düzelir. Bir iki kişi idrak eder de bir faydam olur diye kendimi yırtıyorum. Yoksa alıştım ben artık bu laflara. Hiç ciddiye almıyorum. Ama yapmayın. Yani biz hayvana mama veriyoruz. Belki siz de çocuklar için bir şey yapın. Ya da tekrar ediyorum, hayvan seviyor olmak çocuk sevmiyor olmak anlamına gelmiyor. Bunu nereden uydurduysanız bunu bir artık vazgeçin ya. Böyle bir şey yok. Aynen. Bu çok dünyanın en saçma düşüncesi yani. Böyle Bir bir de şey olamaz. hayat sadece insanlardan ibaret değil Pelin'cim. Yani Allah Evet, yaratmış hepimizi. İnsanı da, hayvanı da, ağacı da, yaradanı severiz. İşte yaradandan ötürü önemli. Bir hayvana bakmak, onunla ilgilenmek, nasıl söyleyeyim, işte başlı başına bir sorumluluk aslında. Hem de çok büyük bir sorumluluk. Annelik, babalık içgüdüsünü de tetikliyor. Kimse tabii. kimsenin kalbine sevgini bu kadar yoğun yaşama diyemez bence yani. Şunu da söyleyelim, hani böyle inşallah sıkılmamışsınızdır, afracılara söylüyorum. Konuşacağız ama kusura bakmayın, biraz içimizi bakın, bu çocuk işte kadınlar ölüyor, çocuklar ölüyor. Oradaki katillerin hemen hemen hepsi önce hayvanlar üstünde zaten bunu tatbik ediyorlar. Yani önce bir kediyi illa öldürmüş oluyor. Bir köpeğe bilmem ne yapmış oluyor. Yani hayvan sever biri şu demek sizin için şu olsun. Yani bir çocuk eğer bir hayvanı seviyorsa deyin ki tamam ya, merhamet, işte empati, şefkat gibi insani duygulara sahip. Ama eğer kedinin kuyruğunu kesip sırıtıyorsa çocuk, o işte biraz yavaşça terapiye doğru. Yani şunu demeye çalışıyorum. Aynen. Kendinden daha küçük ve savunmasız bir canlıya hamledebiliyorsun. Bu çok önemli. Yani o yüzden hayvan severse biri
İyidir, ondan zarar gelmez. Hayvan seven insandan size zarar gelmez. Siz başka tarafa bakın. Başka yerden zarar gelir. Bizden gelmez yani. Onun altını özellikle çizmek istedim. Çok dolu olduğum bir konu çünkü. Kusuruma bakmayın. Peki Afracılar bekler. Girelim biraz. Poyraz Yosma kimdir? Onur Beyciğim. Evet. Şimdi böyle dedikodular çıktı. Fakat ben hatta rahatsızken biraz böyle daha iyiye doğru gidince bir yazıda yazmıştım. Mutlaka okuyanlar vardır. Çok teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun mesajlarınız için de burada görüyorum. Hepinize sonsuz teşekkürler dualarınız için. Ece Erken de bugün söylemiş herhalde. Beraber demiş. Ama şöyle bir şey. Çok özür dilerim. Poyraz Yosma oğlu mu, Yosma mı? Ben adama Yosma oğlu. Oğlu. Evet, Yosmaoğlu. Bir iş insanı, bir iş adamı. Fenerbahçe ile de bir yakınlığı varmış. Bir dernekle ilgili yönetiminde bulunmuş. Afra'nın da bir arkadaşının, bir kız arkadaşının sevgilisinin arkadaşı olduğunu ben sağlam bir kaynaktan öğrendim ve yurt dışında tesadüfen bir araya gelerek Fenerbahçe ile ilgili sohbet edilmiş. Bu kadar yani. Çok farklı yönlere çekildi. Daha önce de bir kere de bir futbolla ilgili ismini şimdi çıkaramıyorum. Yine böyle bir aynı masada oturduklarında böyle bir dedikodu çıkarılmıştı. Muhabirler de Afra'ya sormuşlar bu konuları. Bu en son konuyu da sormuşlar. Onlara bir tane öpücük atmış herhalde. Bir tanesinde konuşmuş. Zaten Afra yaşadığı büyük aşkta da hiç konuşmadı, farkındaysanız. Afra bununla ilgili konuşur mu? Dalga geçiyor aslında yani. Dalga geçiyor Afra. Yok böyle bir şey. Tamamen dedikodu. Okan Buruk, doğru. Asel Su diyor ki niye yalanlamadı? Ya kızın konuştuğunu yalanlamaz. Doğrulamadı da yalanlamadı. Ben hani bir şey yalanlamadı diyor insanlar, bak hani yalanlamamış olması galiba. Afra hiçbir şeyi yalanlamadı ve doğrulamadı bugüne kadar. Mert de Afra da bu konularda pek konuşmazlar. Ağzı var değil mi? Dizileriyle ilgili sorunlardan dolayı. Konuşursa zaten daha çok bu konunun açılmış olacak. Zaten antiler onu bekliyor. Antilerin yaptığı bir şey olduğunu da ben duydum. Öne sürdükleri dedikodular yayılarak sosyal medyada magazin yorumcularına kadar ulaşmış. Ya bir şey soracağım. Şimdi mesela Okan Buruk diyorsunuz ya, Okan'ı yalanladı. Bak mesela Asel Su diyor ki Okan'ı yalanladı. Bu beyefendinin adı neydi? Poyraz Bey'i niye yalanlamadı? Ben şunu merak ediyorum. Yalanlar onu da yakında. Tam sorsunlar da böyle. Evet. Ya bir şey soracağım. Bu kız niye futbolla alakalı insanlarla yazılıyor? Mesela şimdi çok Okan koyu Buruk çok koyu Fenerbahçeli. Yani öyle böyle değil. Yani futbola düşkünlüğü çok farklıdır. Çok fazladır. Fenerbahçe'yi çok yürekten, gönülden sever. Saraçoğlu soyadına da dikkat edin. Şimdi ben bu konulara çok fazla girmeyeceğim de Şükrü Saraçoğlu vardı, bilirsiniz, stadında ismini. Evet. Bakıyorum şu an bir alakası var mı diye. Uzaktan yakınlıkları da olabilir yani. Şimdi ben bu konulara pek girmeyeyim de bazı şeylere aileyle ilgili. Ama Afra çok koyu Fenerbahçeli diyebilirim. Şimdi bunu dedin ya, bunu şu böyle ortaya attı. Haydi bakalım şimdi bu Saraçoğlu meselesi konuşulur. Şimdi baba tarafıyla ilgili bazı şeyler olabilir. Şimdi aile içi şeyler olabilir. Onun için ben o konuya girmeden söyleyeyim. Fenerbahçe'ye yakınlığı ailece de var. Kendisinin de çok büyük bir sevgisi var. Onun için de onun da Fenerbahçe yönetiminde olması veya da işte futbolcularla aynı masada otururken böyle şeyleri de dedikoduyu çıkarıyor. Antileri var, sevmeyenler hemen sosyal medyada köpürtüyorlar. Magazin yorumcularına kadar gidiyor. Valla baktım bugün Mert'le beraber mi diye soruyorlar. Yani evet devam ediyorlar. Çok da iyiler. İkisi de aynı yapımda, aynı yapım firmasında ayrı yapımlarda rol aldıkları için hala baskı altında yaşıyorlar aşklarını. Ama hiçbir sorun yokmuş. Bir sorun olduğunu duymadım. Ben de yakın kaynaklara zaman zaman ulaşıyorum. Hatta geçmiş olsun dileklerinde de bulundular bana. Teşekkür ediyorum. Onu soracağım. Bu burnun falan bu olay olunca Afra ile aradı evet. Aradı. Yakınları da aradı. Kendisi de aradı. Harika Avcı'ya kadar mesaj geldi. Düşünün, hani olayları birlikte yaşadık.
O da geçmiş olsun mesajını iletti. İletirken onun da bir küçük isteği olmuş ama öyle küçük bir istek de değil yani. Beni biraz moralimi bozdu. Bir şey söyleyeyim, istek değil, seni tehdit etmiş kadın. Ben yani istek Yani oluyor işte ama hiç öyle değil, bayağı öyle onu olsun bile yani. onu bile şeye çevirmişler. Beni sokak köpekleri ısırmadı diye söylememi tehdit etti gibi algılayanlar olmuş. Öyle bir şey değil. Harika Avcı ile yazılarım, işte Pelin'cim senin programında söylediğim konulardan bahsediyor Harika'nın. Onları basın önünde yalanlarsan sana yardım ederim. Ama ne yardımı Ne yani? Olan yardımı? olmuş yani. Ne E, yapacak bilmiyorum. İzliyor. Bu arada Harika Avcı programı izliyor. Ben biliyorum izlediğini. Ondan dolayı Harika'nın tam olarak hangi konuda yardım edeceksiniz? Ben çok beğenirim Harika Avcı'yı bu arada. Ben de Yani çok seviyorum. Hep dinlerim en sesini. güzel kadınlarından biri kadın canım, yani hani bambaşka bir şey. Güzelliği değil Yani mi? ne konuda yardım Çok edeceksiniz? da Bu arada teşekkür ettim kendisine zaten bana dur geçmiş bakayım, olsun yorumlara bakacağım. dileyince. Sana 2 yorum geliyor şimdi. Heh. Ya Bir, işte dur. Birsen Altuntaş. Bak ben Birsen'le beraber arkadaşlar çalıştım Milliyet'te. evet, Birsen, ben iyi tanırım Birsen'i. Yani Birsen evet. Altuntaş'ı Ben de çok söylemiş. konuştum telefonda. Evet. Afra demiş ki ona hayatımda kimse yok demiş. Şimdi sen Birsen'i yalanlayacak mısın? Ben Öyleyse bir seni çok yalanladım bugüne şu an. kadar. Bir senin söyledikleri, bir sen ara sıra tarihleri benden bile alır. Ben yani merhaba şimdi önüne düşerse medya takipten Birsen sert bir mizacı vardır. Yani ben böyle hani Birsen mesela kavga etmek isteyeceğim biri değil benim yani. Öyle söyleyeyim. Yani temkinli duracağım bir insandır. Ya Sert. bir gün bir ölüm haberi olmuştu. Şimdi kimdi Hı. bilmiyorum. Ben hep yazarım bilirsin. Bana onun için felaket tellalı diyorlar. O da benden önce mi yazmış ya da benden sonra mı bilmiyorum. Artık ben onun şimdi kim olduğunu da hatırlamıyorum. Yok sen benim haberimi çaldın dedi bana. Bir de yazdı sosyal medyada. Allah Allah, ben ölüm haberi çalmak o nedir? Bana bildiriyorlar zaten, senelerdir duyulmuş. Yazmışım. Yani bir senin öyle biraz yönü var o Şimdi şekilde, şöyle doğru. espriler yapacağım, kızacaksınız. Hani zaten Onur'a Başarılı da buluyorum bir seni. Çok da başarılı bilgiler de alıyor. İyi bir seneler gazeteci. senelerin Birsen Altuntaş'ı da hani zaten yani Onur'un haber kaynağı biraz sağlam. Yani Azrail gitmeden önce bana sorarsanız ben gidiyorum diye falan arıyor. Yani adam hani hepimizden önce bence yatan, hani adaydan önce bile zaten Onur biliyor ya bu işi. O yüzden hani Onur'a bu konuda biraz aşık atmak zor. Onun yardım yani haber kaynağı biraz kuvvetli. Şimdi bu esprileri falan da bir tarafından ne olur kimse anlamasın. Peki siz menajerlerine neden sormuyorsunuz diyor Pelin. Valla Onur sorsun. Yani Afra Saraçoğlu benim tanıdığım biri değil. Benim Ben haberle menajerine bilmiyorum ya, o sorsun yani. menajerine niye sorayım ki? Kendisine soruyorum zaten. En önemli şey o. Ben bakın buyurun. Benim de öyle bir Gazetecilere tabii ki hayatımda kimse yok diyecek. İşte yapım öyle istiyor zaten. Öyle yayılsın istiyor. ne zaman kabul edecek o zaman? Şiştim ben 1,5 senedir. Ne Bunlar zaman kabul edecek? evet. İşte artık belli bir süre sonra herhalde tamam diyecek. Zaten bir şey var, onu da söyleyeyim aslında. Bunu ben yazacaktım. Bu rahatsızlıktan yazamadım. Reytinglerde sorunlar yaşanıyor. Sosyal medyada tamam çok iyi. Hem Afra'nın dizisinde de olsun, Mert'in dizisinde de olsun reyting sorunları yaşıyorlar. Baktılar başka partnerler, yani olmadı, bir film kesinlikle düşünülüyor. Belki bu yaz sezonuna doğru duyulur. Kesinleşirse, senaryo kesin değilmiş diye duydum. Senaryo eğer ki içlerine sinen özel bir şey bulurlarsa Afra ile Mert'in film çekme ihtimali var, sinema filmi. Valla yani aklın yolu bir, buradaki ben bizim programlardan gördüğüm ilgi sinema yani kesinlikle altın yumurtlayan tavuk gibi bir şey, ikisi birlikte. Peki. Ben de duyuyorum, ben duyuyorum bunları ama sen de çok değerli bir gazetecisin Pelin. Senin de duyduğun şeyler var. Mesela ben şimdi Erol Köse olayı atladı bugün. Kızı öyleymiş, reddi evet. miras yapmış. Onunla ilgili de sen bilgi almışsın. Ya ben ne yapıyorum böyle bilgileri aldığımda biliyor musunuz? Duymuyorum, görmüyorum falan dedikçe valla şöyle bir şey var. Şimdi Allah rahmet eylesin. Erol benim de bir şey söyleyeceğim. Dur. Allah Reddi rahmet. miras
önce Allah rahmet eylesin. Reddi Miras'tan önce esas bir şey soracağım. Seda ablanın son röportajını gördün mü? Gördüm. Çantayı kafasına geçirdim. Ben Seda Sayan'a bayılıyorum. Sosyal Seda medyada abla çok tatlı. birbirimizi takip ediyoruz. Kalpler atıyoruz, böcekler, öpücükler atıyoruz. Çok seviyorum. Sabah onun röportajına böyle sinirleri bozuldu. Diyor ve en son kimi dövdünüz? Allah rahmet eylesin. Erol'u dövmüştün diye çantayı ben hatırlıyorum. Gerçekten Evet. bayağı sert darbe almıştı. Allah rahmet eylesin. Erol Bey'in bir şey borcu olduğu söyleniyor. Ne derler bu dijital işte Bitcoin falan var ya, o işlere girmemek lazım. Oradan çok ciddi bir borca girdi ve bunu son dönemlerde zaten her yerde herkesin biliyor olduğu. Ben hani bu gidişat değil. Yani kızı da reddi miras tabii ki bu yüzden yapıyor. Çünkü çok yüklü bir borcun altına girmiş olacak. Yani esasında hani hastalığın da tabii etkisi var ama anladığım kadarıyla son dönemde o maddi kayıp da çok şey yapmıştır. Yani çok zorlamıştır. Tetiklemiş olabilir bu yaşanan olayı. O tabii maddi kriz demek ki sen önemli bir kaynaklardan duymuşsundur. Pelin'cim Allah rahmet eylesin diyelim. Seda Sayan'ı da ben de çok seviyorum. Bizim programlarımızı da izliyor. Seni de takip ediyor. Beni de ve ben bu rahatsızlık, bu olay, bu işte yaşadığım olaydan sonra da çok güzel dualar, mesajlar attı. Hep yanımda olduğunu hissettirdi. Kendisine teşekkür ediyorum. Bütün sanat camiası, değerli oyuncular, hiç tanışmadığım bile yazılarımda yer almışlar. Hiç yüz yüze konuşmadığım kişiler bile aradı. Herkese teşekkür ediyorum. Efendim? Küslerden arayan oldu evet, mu? aradılar. Hep aradılar. Yani küs derken ben kimseye küsmüyorum. Hani bana kırılmış olabiliyor yazılarımdan dolayı. Onların içinde işte Yılmaz Morgül vardı, Harika Avcı vardı. Bir şey söyleyeyim. Allah aşkına. Ne olur Gönül Yazar vardı. Biliyorsun senin programındaki açıklamalardan konuşma yasakları gelmişti. İşte hepsi geçmiş olsun. Hepsi geçmiş olsun diledi. Hepsi birilerinden arayıp da sormuşlardı hatta. Bazı sanatçılar da bazı sanatçıları. Seni de arayan olmuş. Bir şey soracağım ya. Yılmaz Morgül'le şimdi küs değilseniz Yılmaz Bey'i konuk alabilir miyiz? Çünkü ben bu en son katıldığı programlardaki performansına inanılmaz etkileniyorum. O jimnastik hareketlerini ya Gökhan Çınar benim arkadaşım Katarsız. Ben Gökhan'ın o yüzündeki ifadeyi hiç unutamıyorum. İzledin mi yani? İnanılmaz çok isterim. Tabii, Allah razı gelsin. Müthiş bir performans sergiliyor. O jimnastik hareketleri falan başka bir şey yani. Çok sormak istediğim soru var. Hazır Barış. Onu spor salonunda konuk etmen lazım. Böyle olmaz. Onu spor salonunda konuk edeceksin Morgül'ü. Eşofmanları giyeceksiniz, gideceksiniz birlikte. Şunu da soracağım. Mekik bile. Metin Akpınar aradı. O öyle güzel mekik çeker ki. Onda neler var? Survivor'da hatırlamıyor musun Yılmaz? Efecan'ı yenmiştik. Aralarında kaç yaş fark var? Aralarında burada yani inşallah Leo'dan bizim sesi duyuyorsunuzdur. Efecan benim Survivor'da en sevdiğim, en tatlış bulduğum insanlardan biri. Eşiyle de barıştılar. Çok da mutluyum. O çifte de çok böyle mıy eleştiriyorsunuz. Yapmayın. Salın. Mutlu insanlar. Peki bir şey daha dur. Metin Akpınar aradı mı? Evet. Yok. Hayır. Duygu aradı her zaman olduğu gibi kızı. Duygu Nebioğlu. Metin Bey'le öyle bir şey yok ama yani böyle herkes de arayacak diye bir şey de yok ama ben öyle beklemiyordum zaten hani herkes arasın. Bu kadar sevildiğimi de bilmiyordum Pelin. Çok şaşırdım. Evet. O beni mutlu etti ya. O yaşadığım acıyı bir nebze olsun azalttı. Çok şükür iyiyim. Ama işte bir de öyle çok şeyler de yaşadım ki üst üste geldi. Yazılarımdan dolayı işte gözümü yumruk morarttılar, dişimi kırdılar, tansiyonlarım yükseldi, canlı yayında bayıldım. Ne bileyim işte arkadan bu kalp krizi olayından tut, daha bir sürü şey, hapse girdim 3 gün yazımdan dolayı, zorlama hapsine suçsuz yere. Kim de köpek ısırdı. Köpek ısırdığı zaman yukarıda Allah var. Felaket tellalı diyorlar ya. Aslında Pelin belki de kötü enerji çekiyor. Şu felaket tellalı lafından beri gerçi senelerdir diyorlar. Ne bileyim kötü enerji mi çekiyordur nedir? Tamam da bütün felaketleri sürekli kim ölecek ölmeden yoğun bakıma girdi. Bilmem ne oldu.
Yani yapacak bir şey yok ama ben bir şey söyleyeceğim. Yukarıda anladım. İlk bir saldırı olduğunda bir saniye sadece, kısa bir saniye acaba köpek mi saldırdı yoksa yazdığı bir şeyden başına bir şey mi geldi? Bir insan mı saldırdı diye bir şüphe ettim ben böyle çok kısa bir süre. Çünkü hani Ha, gerçekten bunu da tabii. yaşadığını biliyorum. Ama anladığım kadarıyla bir pitbull. O yüzden tekrar tekrar geçmiş olsun. Yayını Okumadan görenler bile öyle zannetmiş. Gene Onur ne yazdı ki acaba biri bir şey mi yaptı diye öyle düşünmüşler. ben de öyle Birkaç düşünüyorum. kişi bana senin dediğin gibi dedi. Bülent Ersoy aradı mı diye bir soru gelmiş. Tabii ki Bülent Hanım da dualar etti. Çok biz zaten sürekli görüşürüz. Bülent Hanım her zaman arar. Senden şöyle bir şey isteyeceğim. Son 2 dakika, 2-3 dakikamız ya. Bu saldırıdan sonra tek yani bu hani hayvan meselesiyle ilgili bunun bir pitbull olduğunu baştan tekrar ve cezalandırıldığını da Evet. bilelim ve rehabilitasyon merkezine Sahibi de alınıyor. cezalandı. Yani hayvanın Evet, el konulmuş. el konulmuş. Kendisinden almışlar daha iyi bakmak için. Hı hı. Hem de rehabilite etmek için almışlar. Belki aşılarını yapacaklar, eğitim verilecek, bilmiyorum nasıl olacak. Kendisine tekrar verilmez diye düşünüyorum. Çünkü çipe kadar hiçbir şey taktırmamış. Ağzı kullanmadan dışarıya çıkarılması yasak. Yani sokak köpekleriyle hiç ilgisi olmayan bir şey. Öyle söyleyenler de olmuş. Hatta benden sokak köpekleriyle ilgili konuşmamı isteyenler bile oldu. Ben reddettim. İsim vermeye gerek yok kimlerin istediğini Bence de. ama öyle şey olabilir mi? İnsanın nasıl vicdanı el verebilir böyle bir şeye? Çıkıp da hani onu isteyen bir kitle var diye ben nasıl suçlayabilirim? Nasıl konuşabilirim? Çok ilginç şeyler yaşadım yani bu olaydan sonra. Ama ben dikkat ettiyseniz Pitbull'u bile dilime dolamadım öyle. Hiç yazdım mı? Yok işte onu da alın da yasaklayın da şöyle yapın da. Ben ondan bile şikayetçi değilim ki ben o gelse gene onu bile severim. Ben sahibinden şikayetçiyim yani. Ondan bile olmayacaktım da işte görünce bu kadar şeyi eksik, her şey yanlış. Neyse dedim artık zaten ben olmasam da kendi cezalarını kendileri veriyorlar. Varmış bu cezalar mecburmuş Var. yani. Var tabii. Evet. Ya benim alt kat komşumun mesela bir pitbull'u var. Ares. Çok şeker bir şey ama mesela ağzı bantlanmadan işte ağızlıksız falan asla çıktığını görmedim. Yani bu böyle bir şey ama ben Ya özel Beşiktaş'ta vardı bizim Ortaköy'deki evimizin orada. Siyah beyaz böyle Beşiktaşlılar çarşı grubunun çocukları. Ağızlıkları da var. Hemen benim yanıma gelirlerdi. Bazılarını da çok iyi eğitmişler. Hiçbir şey yapmıyor. Yani o kadar tatlı ki yani. Ama tabii işte onların genetik yapılarında var. Her zaman dikkat hem etmeleri ve kurallara uysun herkes. O besliyor zarsayı. çocuklarım da var hem at sahibine göre işler. İnsanlar sorumluluk alacaklar, eğitecekler efendim. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Leon'un susması bekliyorum. Ya oğlum babasını çağırıyor oğlum. Babasını çağırıyor. Şimdi bizde de var o taraktan alıp tarayacağım biraz sonra. Evet, Sertab Erener galiba dün yapmıştı. Bizde de ben de şimdi Bianca'nın fırçayla kızım Bianca'nın tüylerini bir tarayayım diyorum. Önümüzdeki hafta çarşamba günü biz artık yayınlarımıza devam ediyoruz arkadaşlar. İnşallah. Magazin programımız devam edecek. Devam edecek. Nostalji magazin de çekeceğiz. Bir de Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir dosyası hazırlayalım. Baştan sona inceleyelim. Ciddi Madem misin? bu kadar hani her şey birbirine karışıyor, antiler şey yapıyor. Ben ona da kısa sürede hazırlarım. Böyle özel bir dosya yapalım onlara da. Tamam. O zaman arkadaşlar bu Afra ve Mert dosyasında olmasını istediğiniz bölümler, konular vesaire onları yorumlara yazın. Çünkü bizim onu yapmamız muhtemelen bir 3 hafta falan sonra olacaktı. Ben buradan biz ekip olarak oradan soruları, talepleri alalım diyorum. Oğlum, yavrum, geliyorum oğlum benim. Ay, oy, teyzem falan diyeceğiz. Hadi gel beraber. Sen de halası oluyorsun, halası. Nasıl oluyorum? Bunu yerim. İkinize de çok çok geçmiş olsun gerçekten. Çok İkinize de teşekkür geçmiş ediyorum. olsun. Ağzına sağlık. Ayrıca da ben sokak köpekleriyle bu yaşadığın saldırıyı ayırmak için, bu kadar gayret gösterdiğin için ve yanlış anlaşılmamak, yanlış bir şeyin nesnesi olmamak için bu kadar gayret gösterdiğin için sana ayrıca teşekkür ediyorum. İyi ki arkadaşımsın.
Sen de öyle Pelin'cim. İyi Herkese ki öyle. bana bu fırsatı tanıdın. Güzel. Bambaşka bir kalbe sahipsin. Herkes senin gibi olsa sorun yaşanmaz dünyada. Sosyal medyada da tartışılacak konu kalmaz. Ben de seni çok seviyorum. Herkese de teşekkür ediyorum. Efendim hepinizi çok seviyoruz. Çok sevgi dolu, çok ponçik bir kapanış oluyor. Önümüzdeki hafta çarşamba günü 12'de burada olacağız. Herkes kendine dikkat etsin. Efendim bölümü paylaşırsanız ben uzun zamandır Onur da bu rahatsızlığı yaşayınca falan yayın yapmak da içimden gelmedi. Kanalın abone sayısını birazcık el verirseniz, biraz motive ederseniz çok mutlu olurum. Nevzat Bey sizi de çok özlemişim. Ellerinize sağlık diyorum. Herkes kendine dikkat etsin. Görüşmek üzere. Yor Medya'ya da çok teşekkürler emekleri için. Herkes Yorumlarınızı da bekliyoruz. Alta yazsınlar videonun altına neler istiyorlar. Onları da hazırlayalım. öpüyoruz. Herkes kendine dikkat etsin.